Tatile gidiyorsun ama konaklama için en iyi seçeneği bulmaya çalışırken kafan mı karıştı? Otel mi, Airbnb mi yoksa hostel mi? Hangisi daha ucuz, hangisi daha güvenli ve en önemlisi hangisi gerçekten parana değer? Bu videoda sizler için hepsini tek tek karşılaştırıyoruz ve seyahat tarzınıza göre en mantıklı seçeneği söylüyoruz. İzlemeden rezervasyon yaptırmayın. Ama olay sadece fiyat değil. Bazı durumlarda Airbnb düşünüldüğünden daha pahalı olabilir. Hosteller sandığınızdan daha güvenli çıkabilir ve hatta oteller hiç de tahmin ettiğiniz gibi rahat olmayabilir. Şimdi detaylara gidiyoruz. Genel anlamda sizlere otel, Airbnb ve hosteli tanıtmaya çalışacağım. Genellikle daha lüks ve profesyonel hizmet odaklı çalışan otellerde her şey senin yerine düşünülmüş, havlular katlanmış, kahvaltı hazırlanmış ve odanız temizlenmiş oluyor. Tabii ki bunca hizmet ve konfor karşılığında da fazla para ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Airbnb'ye baktığımızda ise ev gibi konforlu, daha geniş alan sunuyor. Ama ev sahibine ve lokasyona bağlı olarak harika bir deneyim de olabilir ya da tam bir fiyasko da olabilir. Ayrıca her şey sizin sorumluluğunuzda oluyor. Odanızı temizleyen veya kahvaltınızı hazırlayan olmuyor. Şimdi hostel kısmına baktığımızda hosteller sırt çantalı gezginlerin gizli cennetidir. Çok ucuz olabilir, çok sosyallik katabilir sizlere ama çok özel alanınız olmaz buna karşın. Bazı hosteller resmen parti merkezi. Sabaha kadar uyuyamayabilirsiniz. Ama bazıları da gayet sakin, hatta özel odaları olan hosteller bile var. Şimdi bu üç seçeneği farklı kategorilerde karşılaştıralım. Fiyat açısından baktığımızda Airbnb genellikle ucuz gibi görünse de bazı şehirlerde temizlik ücreti ve hizmet bedeli yüzünden otelden bile pahalı çıkabilir. Otellerin ise kahvaltı ve temizlik dahil fiyatları bazen avantajlı olabiliyor. Bu iki seçeneği bir kenara bıraktığımızda hostel açık ara en ucuz seçenek. Ama ortak oda konsepti sevmeyenler için pek cazip değil. Diyelim ki Paris'te bir Airbnb rezervasyonu yapıyorsun. Fiyatı da gecelik 50 euro olsun. Sonra bir bakıyorsun temizlik ücreti ve Airbnb hizmet ücreti eklenince toplam 80 euro olmuş. Aynı şehirde 70 euroya kahvaltı dahil bir otel bulabilirdin. Konfor ve mahremiyet kısmında otelde kimse senin odana kesinlikle izinsiz girmez. Kendi banyonu ve tuvaletini kullanırsın. Airbnb'de bir dairenin tamamını kiralarsan rahatsın. Ama bazen ev sahibinin evde olduğu, tek odanı kiraladığın Airbnb'ler de var. Sabah kahveni içerken tanımadığın biriyle göz göze gelmek istemeyebilirsin. Hostellerde ise özel odalar var ama en ucuz seçenek 8-10 kişiyle aynı odada uyumak. Eğer horlayan biri varsa yandın. Hostelde bazen gecenin bir yarısı odaya giren insanlar olabilir. Hatta sabah yatağında birini uyurken bile bulabilirsin. Tabii senin yatağında değilse sorun yok. Güvenlik konusunda sizce hangisi daha güvenli? Airbnb'de ev sahibine bağlı ama bazı evler hiçbir güvenlik önlemi olmadan bildiğin apartman dairesi gibi. Hatta apartman dairesi daha güvenli diyebiliriz. Hostellerde ortak alanlar riskli olabilir ama kilit dolapları olan hosteller nispeten daha güvenli. Oteller ise 24 saat resepsiyon ve güvenlik kameraları ile en güvenli seçenek. Güvenlik konusunda yaşanmış gerçek bir hikaye mevcut. Bali'de Airbnb rezervasyonu yapmış bir gezgin, eve girdiğinde kapının kilitlenmediğini fark ediyor. Ev sahibine sorunca burada kimse kapıyı kilitlemez cevabını alıyor. Tamam, tropikal bir ada olabilir, çok güvenli bir ada da olabilir ama sonuçta insan tedirgin oluyor. Sosyallik açısından yeni insanlarla tanışmak isteyenler için oteller sessiz ve izole bir seçenek. Bundan dolayı sosyalleşme imkanı çok az. Airbnb'lerde yerel deneyim için güzel ama yalnız gezginler için sosyalleşme şansı az. Hosteller ise en sosyal yerler. Yeni arkadaşlar edinmek, hatta yol arkadaşı bulmak için harika bir seçenek. Baktığımızda eğer tek başına seyahat ediyorsan ve yeni insanlarla tanışmak istiyorsan oteller muhtemelen en kötü seçenektir. Ama bir hostelde kahvaltıda tanıştığın biriyle akşam şehri keşfe çıkabilirsin. Genel olarak durumu özetleyecek olursak lüks, güvenlik ve hizmet istiyorsanız otel, yerel deneyim, ev rahatlığı ve uzun konaklama istiyorsanız Airbnb, ucuzluk, sosyallik ve maceracıysanız hostel seçeneğini seçebilirsiniz. Peki sen hangi konaklamayı tercih ediyorsun veya ederdin? Otel mi, Airbnb mi yoksa hostel mi? En ilginç konaklama deneyimlerinizi yorumlara yazın, hep beraber tartışalım. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın.